الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا. Çok defa imtihana tabi tutulacaksınız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir nur, bir hidayetle gelmiştir. Allah o sadık, masduk olan peygamberin arkasında bizleri de sadık ve masduk olarak haşr ve neşr eylesin. Hatıralara hürmet etmek, bu imandandır diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Maddi manevi muvaffak olma bir kısım mahrumiyetlere katlanmaya bağlıdır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri o Nebiler Nebisini tanımaya bizi muvaffak kılsın. Sen şahit ol Allah'ım, ben peygamberlik vazifesini yaptım diyordu. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللّٰهُ وَمَا تَوْفِيقِي وَلَا اعْتِصَامِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem Müslümanlar, güzel şeyler, huzur verici şeyler zıtlarıyla tezahür eder. Kıymetlerine uygun bilinişleri zıtlarının bulunmasıyla olur. Bizler de 14 asırdan beri nurunu neşreden, tesirini gösteren, cemaatler üzerinde büyük feyizler, bereketler hasıl eden, İslamiyet'in gerçekten ağırlığını sinemizde hissetmemiz, onsuz, onun getirdiği tevhid semeresi olmadan nasıl bir huzursuzluğun, nasıl bir keşmekeşliğin, nasıl bir başıbozukluğun hakim olduğunu görmekle ancak anlarız. İslamiyet üzerimizde Allah'ın nimetlerinin en büyüklerinden birisidir. Hayat kadar, ruh kadar, belki onlardan çok ileri. Çünkü insan imanla insan olamazsa hayatın bir kıymeti yoktur. O ahirette cehenneme yakıt olacaktır. Onun için iman bir insan için her şeydir. İmanın hakikisini, hakka yakın mertebesinde olanını, haktan hiçbir zaman inhiraf ettirmeyecek şekilde bulunanını elde etmek Allah'ın büyük nimetlerindendir. Biz bu nimete mazharız. Fakat bu nimeti kıymetine uygun takdir edemiyoruz.
İslamiyet'in ve tevhid nurunun bulunmadığı ufuklara baktığımız zaman bunu anlama hususunda cehd sarf etmeye belki bir fikir verir kanaatiyle arz edeceğim. Kainatın efendisi tevhid nurunu getirip neşredeceği zaman beşerin hali peygamber gelmediği devirlerde perişan olduğu gibi belki onun üstünde de çok perişan idi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gelmeden insanların kimisi sırtlan, kimisi yılandı. Vahşet içinde yüzüyordu topyekün beşer. Kendilerine teselli verecek, melce ve mence olabilecek, dayanacakları bir mabud-u mutlak bulunmadığından kalplerinde daima bir ümitsizlik, bir kırıklık vardı. Herkes bir vadide ıstırap içindeydi. İnsanların kimisi de putlara tapıyordu. Putlara kurban kesiyordu. Fikir, düşünce, mantık seviyesinde insanlık sukut etmişti. Buhari naklettiği bir vakayı bize naklederken Ebu Recel Utaridi'den naklediyor. Biz her ev içinde bir tane put bulundururduk. Onu evin bir duvarına talik ederdik, bulunurdu orada. Allah Resulü öyle bir zeminde zuhur ettiğinden resim bulunan eve, put bulunan eve melek girmez buyurdular. Rahmetten mahrum kalır o ev buyurdular. Evimizde herkes bir put bulundururdu. Herkes sabah akşam ona tazim ederdi. Yüzüne bakardı onun, ondan teselli alırdı, ondan teselli arardı. Çünkü asıl dayanacağı kimseyi, dayanacağı zatı, noktayı istinadı kaybetmişti. Cehalet içindeydi beşer. Biz sefere çıkacağımız zaman da bulduğumuz güzel bir taşı mabut edinirdik diyor. Dikkat ediyor musunuz? Taşı mabut edinirdik. Bir başka güzeli bulursak onu atar, bu defa öbürüne tapardık. Ebu Zer de bu vahşeti anlatırken biz peynirden putlar yapar, karşısında tazim dururduk. Sonra acıktığımız zaman da onları yerdik. Beşer fikir noktasında, mantık noktasında 20. asırda olduğu gibi böylesine iflas etmişti. Düşünemiyordu. Taptığı şeyler, tazim ettiği şeylerin ne olduğunu düşünemiyordu bir türlü. Eğer taşı da bulamazsak, kum yağardık üzerine bir koyunu sağar, sonra o koyunun sütüyle meydana gelen çamura tapar, kurutur ona tapardık demektedir. Beşerin vaziyeti bu idi. Ancak bu karma karışık vaziyetten tedirgin olan, aklı başında bu kainatı bu şeyler yaratamaz, İnsanlar üzerinde bunlar tasarruf edemezler diyen birkaç tane insanın aklı eriyordu. Onlar mustaripti, onlar perişan idi. Hazreti Ebu Bekir mustaripti. Evinde yatarken kendi kendine düşünüyordu. O peygamberin gelişini kabule müheyya idi. Bütün ruhuyla, hissiyle müheyya idi. Nebiler nebisi geldiği zaman ilk ümmet olarak onu karşısında bulacaktı. Çünkü kafasını kullanıyordu. İnsanlar her gün bir yerde bir heykel dikiyorlardı. Ve sonra da gidip ona tapıyorlardı. Beşerin dalaleti diyor felaketse de şairimiz. Kendi eliyle yapar sonra gider tapar diyor. Beşer eliyle yapıyor sonra da gidip karşısında tazim duruyordu, serfuru ediyordu. O da gökleri düşünüyordu. Yıldızların tulu ve grubunu düşünüyordu. Ayların, güneşlerin birbirini takip edişini düşünüyordu. Gecenin hâb-ı gaflet için oluşunu düşünüyordu. Gündüzün ışıl ışıl parlayışını düşünüyordu. Bütün bu işleri bizim rahatımız, bizim istirahatımız, bizim refahımız, saadetimiz için hazırlayan ne Lat olabilir, ne Uzza olabilir, ne Hübel olabilir, ne de başka put olabilir diyordu. Biliyorum ki bu hadiselerin arkasında birinin eli vardır. Biliyorum ki bu işleri idare eden birisi vardır ama ah bir biliversem diyordu. Tevhidin ne demek olduğunu, mabud-u mutlakın bilinişinin ne demek olduğunu Ebu Bekir'e sormak lazım. Dalalet ve küfrün şenaat ve tenaatini gören, küfrün çirkinliğini gören, sapıklığın ilk burkuntusu yapışını gören, hisseden insan, Hazreti Ebu Bekir bunu anlayacak, küfürden kaçacak, tedirgin olduğunu ilan edecek. Sonra kendini imanın ve tevhidin kucağına atacaktı. Onu Hazreti Zeyd'e sormak lazım.
O dalaletin ve küfrün hüküm ferma olduğu devirde yetişmişti. Ama sırtını putlara veriyordu. Bir tane mi ilah, birkaç tane mi? Bu birkaç tane ilah meselesini ben sapıklık kabul ediyorum. Basireti olan da benim gibi yapar. İlah bir tanedir diyordu. Allah mefhumuna aklı ulaşamamıştı. Yaratıcıyı bilememişti, adıyla tanıyamamıştı. Ve vefat ederken de derin bir inkisar içinde dudaklarından şu sözler dökülüyordu. Başında istikbalin büyük Müslümanı Hazreti Ömer vardı, yeğen Ömer. Ve başının ucunda kendi oğlu vardı, Sa'd ibn Zeyd, Hazreti Ömer'in damadı. Onlara tavsiyede bulunuyordu. Ben biliyorum ki bu putlar halik olamazlar. Bunlar insanla bir şey kazandıramazlar. Bu gökleri ve yeri elinde tutan bir yaratıcı bir Halik vardır. Bunu bize anlatacak bir zatın gelişini hissediyor gibiyim. Ben onun dumanlı başımızda görüyor gibiyim. Eğer birisi çıkar da size böyle bir yaratıcıya davet ederse, bunu size anlatırsa, tereddüt etmeden, fütur getirmeden hemen kabul ediverin diyordu. Gönül Allah'a teveccüh etmişti. Allah'a teveccüh ettiğinden dolayı Allah dilinde zuhur etmişti, tecelli etmişti. Doğruyu konuşuyordu. Hakka müteveccüh olanın dilinde hak tecelli eder, kulağında hak tecelli eder, dimağında hak tecelli eder. Doğruyu düşündürür, doğruyu duyurur, doğruyu söylettirir, doğruyu doğru gösterir. Doğruyu söylüyordu. Ve dudaklarından dökülen sözler, son sözler de şunlardı. Ey büyük yaratıcı! Biliyorum ki sen varsın ama adını bilmiyorum, mahiyetini bilmiyorum, nefsin bilemiyorum. Mahiyet diyordu, ad diyordu. Tevhid akidesi peygamber diliyle öğrenemediğinden vacib-ül vücud hakkında belki karışık ifadelerde bulunuyordu. Fakat mabud-u mutlakı tanıyamamanın inkisarı içinde idi. Kalbi kırıktı, mahzundu, mükedderdi. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sayesinde bütün dudağında ıstırap olan insanların dudağına tebessüm geldi. Sıkışmış kalplere huzur geldi. Bunalmış insanlara huzur geldi. Putperestliğin şenaatinden insanlık kurtuldu. Beşere kul olmadan insanlık kurtuldu. Vahşetten, ahlaksızlıktan, kadın düşmanlığından, kızları diri diri gömme vahşetinden insanlık Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği nuru tevhid ile kurtuldu. Hakikat ile kurtuldu. Onun içindir ki muhterem Müslümanlar, sağdan, soldan, önden, arkadan, tepeden ve yerden bizi çepeçevre sarma istidadında olan bütün şirklere ve dalaletlere karşı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği tevhid nuruyla karşı koyma mecburiyetindeyiz. Mabud-u mutlak olarak uluhiyetinde Allah'ı tevhid edeceğiz. Allah birdir, başkasına serfuru edilmez, başkasının arkasından gidilmez, başkasının peşine düşülmez. Dilekler, arzular, istekler başkasına arz edilmez. Minnetler, şükürler başkasına arz edilmez. İyilikler başkasından bilinmez. Kötülükler de başkasından bilinmez. Zaferler başkasından bilinmez. Fetihler başkasından bilinmez. Millet yapmalar başkasından bilinmez. Allah'tan bilinir. Tevhid-i uluhiyeti içinde bunu Allah'a verirsen müminsin. Bu mevzuda işin içine bir şey karıştırırsan müşriksin. Bütün kainatta zerreden küreye kadar her şey üzerinde tasarruf yapan, her şeyi evirip çeviren Allah vardır. Allah tevhid-i rububiyetle karşımıza çıkar. Kainatta her şeyde tasarrufu olan sadece Allah'tır. Rab vahiddir. Her şeyde tasarruf yapan O'dur. Sen onun bu tevhid-i rububiyetine karşı tevhid-i ubudiyetle mukabele edeceksin. O nasıl tasarrufunda birdir, sen de kulluğunda birleyecek, sadece kulluğunu ona tevcih edeceksin. Ahkam vaat edişini birleyecek, tevhid-i ahkam yapacaksın. Sözü ona söylettireceksin, onun sözünü söz sayacaksın, onun sözünün dışındaki sözlere kulağını tıkayacaksın, onun sözünün dışında onun sözüne zıt düşen bütün sözler batıldır, küfrandır, dalalettir. Söz Allah'ın sözüdür, kainatı idare eden Allah'ın, senin mabudun deyip huzuruna geldiğin Allah'ın, huzurunda secde ettiğin Allah'ın, binaenaleyh tam bir tevhid-i rububiyet,
karşısında tam bir tevhid-i ubudiyet, tam bir tevhid-i ahkam, gerçekten mabud-u mutlakı takdir eden insanlara müyesser olacaktır. Allah müminatı şirkten ve dalaletten muhafaza buyursun. Her manasıyla tevhide ulaştırsın. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirip takdim ettiği semereyi ve hakkın takdire ümmeti Muhammed'i muvaffak kılsın. Ela inne ahsenel kelam ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kure'el Kur'ânu festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fettekullâhe mestata'tum. Elhamdülillah hamden kâmiline kemâ emer. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluhu'n nebiyyül muteber. Ta'zimen li nebiyyihi ve tekrimen li fekâmeti şâni safiyyih. فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار احشرنا معهم بلطفك من اللهم صل وسلم. İbadallah, Allah'ın kulları, ittakullaha ve ati'u. Allah'a karşı gelmekten sakının, isyandan sakının. Allah'ın himayesine girin, Allah'a itaat edin. İnna Allah ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba. Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzıyla, müstakim yaşamakla, şirk ve dalalete ait her türlü inhiraftan sakınmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, hakkı görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor ya, nabızdağınızdaki sesi duyuyor ya, kalbinizi idare ediyor ya, kainattaki tarrakalarla mevcudiyetini size hissettiriyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması hususunda servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, anlayışların değil, İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz-ı nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, doğru yolu bulasınız, emn-i eman içinde cennete dahil olasınız. Akimus salah, innes salate tenha anil fahşai vel münker, ve le zikrullahi ekber, vallahu ya'lemu ma tesna'un. Sadakallahu azim.